Bugün 29 Ocak 2026 Perşembe ve sizin için masaya yatırdığımız kaynaklar futbolun ne kadar zıtlıklarla dolu bir dünya olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Bir yanda UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının son haftasından her anlı drama dolu, yani taktik ve yeteneğin zirve yaptığı maç özetleri var. Hı hı. Diğer yandaysa dünyanın dört bir yanından Brezilya'dan İskoçya'ya, kadınlar 17 yaş altı turnuvasından hazırlık maçlarına uzanan anlık skorlarla dolu bir liste. Evet. Bugünkü görevimiz bu iki dünyayı birleştirmek ve size tek bir günde yaşanan futbol hikayelerinin bütününü sunmak. Bu zıtlık aslında futbolun ta kendisi. Yani bir yanda milyon dolarlık takımların o satranç benzeri taktik savaşları var. Evet. Diğer yandaysa o taktikleri bir anda anlamsız kılan saf insan duygusu. Bir hata veya bir anlık deha. Bugünün menüsünde tam da bu var. Beklenmedik kahramanlar, ezici üstünlükler ve hayal kırıklıkları. Harika. Sadece skorları değil, o skorların arkasındaki hikayeleri ve anlamları konuşacağız. O zaman en beklenmedik hikayeyle en kaotik maçla başlayalım diyorum. Lizbon'a gidelim. Aynen, Lizbon'da Benfica ile Real Madrid arasında oynanan ve 4-2 biten maç. Bu sadece bir futbol maçı değildi, adeta bir film senaryosuydu. Kesinlikle öyleydi. Penaltılar, kırmızı kart, Arda Güler'den Mbappe'ye enfes bir asist ve hepsinin ötesinde 90+4'te korner için ileri çıkıp kafayla gol atan Benfica kalecisi Anatoli Trubin. Yani aklım almıyor bu anı. İnanılmaz bir an, gerçekten. Ve bu maç Real Madrid'in bu sezonki aşil topuğunu o kadar net ortaya koydu ki Savunmadaki o kopukluklar değil mi? tam olarak o. Ne kadar parlak hücum yıldızlarına sahip olurlarsa olsunlar, savunmada inanılmaz anlık kopukluklar yaşayabiliyorlar. Asensio'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi kalmaları bu dağınıklığı iyice arttırdı. Tabii. Dılar. Arda Güler'in asisti de o kaosun içinde parladı ama. Kesinlikle. O kaos içinde bile ne kadar özel bir yetenek olduğunu gösterdi. Dar alanda topu alıp Mbappe'nin koşu yoluna milimetrik bir pas bıraktı. Ama evet, tüm bunları gölgede bırakan o an. Trubin'in golü. Düşünsenize, 90 dakika boyunca Mbappe, Asensio gibi adamları durdurmak için uğraşıyorsunuz, ter döküyorsunuz ve maçın sonunda gidip onlardan daha kritik, yani maçı bitiren golü siz atıyorsunuz. Heh, Futbolun ne kadar absürt ve aynı zamanda ne kadar harika bir oyun olduğunun kanıtı değil de ne bu? kesinlikle. O gol sadece bir skor değil, bir sembol. O an Benfica'nın o geceki sarsılmaz inancının vücut bulmuş haliydi. Evet, Real Madrid gibi bir devi hem de böyle dramatik bir şekilde yenmek, takım için psikolojik olarak sezonun geri kalanını etkileyecek bir eşik atlama anıdır. Trubin de artık sadece iyi bir kaleci değil. hayır. O artık Şampiyonlar Ligi tarihine geçmiş bir figür. Lizbon'daki bu kaostan Barcelona'daki bir geri dönüş hikayesine geçelim. Camp Nou'da Barcelona Kopenhag'ı 4-1 yendi ama skor aldatmasın, değil mi? Hiç aldatmasın. İlk yarıyı 1-0 geride kapattılar ve açıkçası pek bir varlık gösteremiyorlardı. İkinci yarıdaysa bambaşka bir takım vardı sahada. Bana göre kilit nokta sadece 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın parlaması değil, aynı zamanda Xavi'nin tüm takımı neredeyse 10 metre ileri iterek Kopenhag'ı kendi ceza sahasına hapsetmesiydi. Sen ne dersin? Bu çok doğru bir tespit. İşte taktiksel değişikliğin, bireysel yeteneğin parlaması için nasıl bir ortam hazırladığının dersi gibiydi ikinci yarı. Evet. İlk yarıda Kopenhag'ın kompakt savunması Lewandowski'yi adeta yutmuştu. Yani hareket edecek alan bulamıyordu. Kıpırdayamadı resmen. Aynen. Xavi'nin ikinci yarıdaki o riskli presi Kopenhag topu tehlikeli bölgelerde kaybetmeye zorladı. İşte o anlarda topu kazanan Yamal, Orada devreye girdi. birebirdeki yeteneğiyle Kopenhag savunmasının bütün geometrisini bozdu. Bir anda dengesiz yakalanan savunma arasında Lewandowski'nin ihtiyaç duyduğu o birkaç metrekarelik alanlar oluşmaya başladı. Yamal'ın golü ve asisti bu taktiksel zekanın doğal bir sonucuydu. Ve maçın son anlarında Kopenhag'ın VAR'la iptal edilen bir golü var. O gol geçerli olsa skor 3-2'ye gelecekti ve son dakikalar yine nefes kesebilirdi. Evet, o pozisyon da maçın kırılma anlarından biriydi. Pereira'nın kafa vuruşu temizdi ama VAR incelemesinde o sırada başka bir Kopenhaglı oyuncunun
kalecinin görüş açısını kapatacak şekilde ofsaytta olduğu tespit edildi. Çok ince bir detay. Çok. Bu da modern futbolun bir gerçeği. Oyun artık sadece sahada değil, aynı zamanda teknoloji odasında da oynanıyor. Kopenhag için acı bir andı ama kural doğru uygulandı. Gelelim temsilcimiz Galatasaray'a. Manchester'da City karşısında alınan 2-0'lık bir mağlubiyet. Maçın henüz 6. dakikasında Haaland'dan gelen gol sanırım bütün planları ve moralleri alt üst etti. Etti tabii. City'nin oyun planı o kadar net ve acımasızdı ki, tüm stratejilerini tek bir oyuncunun yetenekleri üzerine kurmuşlardı. Jeremy Doku. Evet, maçın adamı oldu zaten. Maç boyunca sistematik olarak Galatasaray'ın bek oyuncusunu Doku ile birebir de bırakmaya çalıştılar. Doku, hızı ve adam eksiltme yeteneğiyle bu eşleşmeyi neredeyse her seferinde kazandı. Her seferinde. Ve City'nin 2 golünün de asistini yaparak maçın sonucunu belirledi. Bu, modern futbolda elit bir bireysel yeteneğin bütün bir taktiksel planı nasıl domine edebileceğinin dersi gibiydi. Yine de Galatasaray'ın hiç mi pozisyonu yoktu desek haksızlık olur. Özellikle Osimhen'in bir pozisyonu vardı ki Donnarumma inanılmaz bir kurtarış yaptı. Kesinlikle o an maçın 1-0'dan 1-1'e gelebileceği andı. Roland Şalay'ın indirdiği topa Osimhen çok sert vurdu ama Donnarumma'dan akıl dolu bir kurtarış geldi. Evet. İşte zirve seviyedeki fark da bu anlarda ortaya çıkıyor. City taktiksel olarak üstündü, bireysel olarak bitiriciydi ve kalecisiyle de kritik anlarda ayakta kaldı. Galatasaray'ın çabası bu denklemi bozmaya yetmedi. Gecenin diğer maçlarına baktığımızda farklı tarzlarda hikayeler görüyoruz. Mesela Dortmund evinde Inter'e 2-0 yenildi. Bu maç o Lizbon'daki kaosun aksine tam bir satranç mücadelesi gibi duruyor sanki. Öyleydi, tam bir taktik maçıydı. O maçın kilidini açan an neydi sence? Di Marco'nun friki mi yoksa Inter'in sabırlı savunma planı mı? Bence ikincisi, birincisini doğurdu. Inter, Dortmund'a sabırla kendi oyununu kabul ettirdi. Pozisyon vermeden rakibi hataya zorlayarak oynadılar ve aradıkları fırsat bir duran topla geldi. Di Marco'nun o frikiği Inter'in o sabırlı oyununa verilmiş bir ödüldü adeta. Son dakikadaki ikinci golse artık risk alan Dortmund savunmasının arkasında bıraktığı boşluktan geldi. Tam bir İtalyan deplasman galibiyetiydi. PSV Bayern Münih maçıysa tam bir umut ve hayal kırıklığı hikayesi. Ah evet. Saibari'nin attığı 10 muhteşem golle PSV bir anlığına tur için yeniden hayallere daldı Ama sahneye Harry Kane çıktı. maalesef. O maçta PSV'nin yaşadığı duygu değişimi inanılmazdı. Musiala'nın golüyle geriye düşüyorlar, umutlar tükeniyor. Sonra Saibari belki de haftanın golünü atıyor ve tüm stat yeniden ayağa kalkıyor. Evet, müthiş bir goldü. Ama büyük takımların farkı da bu. En kritik anda en büyük yıldızları sorumluluk alır. Harry Kane'in 84. dakikadaki golü PSV'nin hayallerini yıkan bir cerrah soğukkanlılığı taşıyordu. Sonrasında gelen kırmızı kart da o yıkımın bir göstergesiydi zaten. O hayal kırıklığının bir dışa vurumuydu. Ve son olarak gecenin en sakin hatta beklenmedik şekilde en sıkıcı maçı. Monaco 0-0 Juventus. Evet. İki büyük takımın maçından gol bile çıkmadı. Bu da bir başka futbol gerçeği. Bazen beklenti ne kadar yüksek olursa olsun iki takım birbirini kilitliyor ve risk almaktan korkuyor. Böyle bir sonuç çıkabiliyor ortaya. Özellikle son hafta maçlarında bazen kaybetmemek kazanmaktan daha önemli hale gelebiliyor. Doğru. Tam bir taktiksel beraberlikti. Futbol severler için pek keyifli olmasa da teknik direktörler için muhtemelen öğretici bir maçtı. Şampiyonlar Ligi'nin milyon dolarlık parlak ışıklı sahnesini bir kenara bırakalım. Uzaklaşalım biraz. Futbolun ruhu sadece bu dev arenalarda yaşamıyor. Elimizdeki o uzun liste, Brezilya'da bir şampiyonluk maçıyla, İskoçya'nın yerel bir liginde atılan gollerin aynı günün hikayesinin farklı parçaları olduğunu hatırlatıyor. Gelin o hikayelere de bir göz atalım. Kesinlikle. Mesela Atlantik'in diğer yakasına Brezilya'ya uzanalım. São Paulo Flamengo'yu 2-1 yenmiş. Önemli bir galibiyet. Chapecoense
ile Santos arasında 4-2 biten 6 gollü bir maç var. Bu skorlar sadece birer rakam değil. Brezilya Serie A'da sezonun son haftaları ve her gol şampiyonluk yarışını ya da küme düşme hattını yeniden şekillendiriyor. Buradaki baskı, Şampiyonlar Ligi'ndeki taktiksel baskıdan çok farklı, daha ham, daha filtresiz bir duygu yoğunluğu var. Listede gözüme çarpan iki sonuç var ki futbolun zırtlıklarını daha iyi anlatamazdı herhalde. Biri İskoçya Highland Ligi'nden Roth 0-5 Turriff United. Evet. Diğeri ise CONCACAF 17 yaş altı kadınlar şampiyonası elemelerinden Nikaragua 12-0 ABD Virgin Adaları. Bu ezici skorlar bize ne anlatıyor? Futbol piramidinin mükemmel bir fotoğrafını çekiyorlar aslında. Hı hı. Zirvede Şampiyonlar Ligi'nde takımlar arasındaki farklar milimetrik. Taktik, ufak bir an, bir yetenek fark yaratıyor. Piramidin aşağılarına indikçe ya da kadın futbolu gibi gelişmekte olan alanlarda ülkeler arasındaki kaynak, altyapı ve oyuncu havuzu farkları devasa boyutlara ulaşabiliyor. Anladım. O 12-0'lık skor Nikaragualı genç kızlar için unutulmaz bir zaferken, aynı zamanda futbolun her yere eşit imkanlarla ulaşması için daha ne kadar çok çalışılması gerektiğinin de bir göstergesi. Ve son olarak bir de oynanamayan maçlar var. Cebeli Tarık ve Ekvador'da ertelenen maçlar. Bu küçük detay bile ne kadar plan yaparsanız yapın, futbolun her zaman gerçek dünyanın koşullarına, Hava durumuna, lojistiğe, aynen beklenmedik olaylara bağlı olduğunu bize hatırlatıyor. kesinlikle. Evet, bugün sizin için futbolun bir gününü özetlemeye çalıştık. Lizbon'da bir kalecinin attığı o mucizevi golden, Karayipler'deki 12-0'lık bir gençlik maçına, Manchester'daki bir taktik gösterisinden Cebeli Tarık'ta yağmur nedeniyle ertelenen bir maça, hepsi aynı güzel ve devasa hikayenin farklı cümleleriydi. Bugünün tablosu bize şunu net olarak gösterdi. Analiz ettiğimiz her parlak taktiksel planın karşısında o planı bir anda yırtıp atan saf bir insan anı var. Çok doğru. Milyon dolarlık her süperstarın hikayesinin yanında dünyanın bir başka köşesinde hayallerinin peşinden koşan genç bir oyuncunun zaferi var. Bu da insanı şu soruyla baş başa bırakıyor. Evet. Sizin için futbolu gerçekten tanımlayan şey nedir? Manchester City gibi takımların ulaşmaya çalıştığı o kusursuz taktiksel mükemmellik mi? Yoksa bir kalecinin son dakikada attığı gol gibi oyunun ruhunu yakalayan o öngörülemez harika kaos mu?